Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için şöyle dışı pul pul dökülen, içi de kat kat el açması bir kete tarifi hazırladım. Kat kat el açması bu kete tarifimizi üstelik oklava kullanmadan sadece merdane ile açarak yapıyoruz. Ve ben bugün sizler için iki farklı yöntemle bugün ketemi hazırladım. Tüm detaylarını ve püf noktalarını anlatmış olduğum bu güzel kete tarifimin hemen yapım aşamasına başlıyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle ketemizin içinde kullanacağımız unu kavurarak başlıyoruz. Bunun için uygun bir tavayı ocağımın üzerine aldım ve 100 gram kadar tereyağını içerisinde erittim. Şimdi de içine bir küçük çay bardağıyla sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ eklediğinizde hem de tereyağınız yanmadan güzelce ununuzda kavrulmuş olacaktır. Ben bugün 4 su bardağı un kullanarak unumu kavuruyorum. Tarifimde klasik 200 mililitrelik su bardağı kullandım. 4 su bardağı unu ekledikten sonra tavanın içerisine bir tahta kaşık yardımıyla karıştırarak kavurmaya başlıyorum. Ben bugün ketemi tuzlu olarak hazırlıyorum ve bu aşamada içerisine 2 çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Sizler tabii ki damak tadınıza göre dilerseniz şekerli olarak, dilerseniz benim yaptığım gibi tuzlu olarak bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Unumuzu ocağımızın büyük gözünde ve orta ateşte kavuracağız. Böyle çok harlı ateşte açmayın ki ocağı ununuz birden yanmasın. Tahta kaşığın altıyla böyle ununuza bastırarak kavurun ki içerisinde herhangi bir topaklanma olmasın. Bu şekilde tahta kaşığa toplanan unları da ara ara temizleyin ki kavurma işleminiz daha kolay olsun. Ocağın başından ayrılmadan ve sürekli karıştırarak ununuzu renk alıncaya kadar kavurmanız gerekiyor. Ayrıca unu ne kadar güzel kavurursanız da lezzeti de ketenizin o kadar güzel olacaktır. Çok harlı ateşte kavurursanız ununuz yanar ve ketenizde acı bir lezzeti olur. Ben böyle 15 dakika boyunca sürekli karıştırarak unumu güzelce kavurdum. Bu şekilde açık kahverengi renk alınca artık ocaktan indiriyoruz tavamızı ve unu tavanın içerisinde bırakmıyoruz. Çünkü tavanın sıcaklığıyla un kavrulmaya devam edecektir. Kavrulmuş unumuzu ayrı bir tabağın içerisine aktararak kenarda soğumaya bırakıyoruz. Şimdi de ketemizin hamurunu hazırlayalım. Bunun için uygun bir yoğurma kasesinin içerisine 2 su bardağı ılık sütümü döküyorum. Ardından içerisine yine 1 su bardağı olacak şekilde ılık suyumu ilave ediyorum. Ben bu tarifimde yine klasik 200 mililitrelik su bardağı kullandım. Şimdi de 1 su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağımı yine yoğurma kasemin içerisine aldım. 2 tane yumurtanın sarısını ketelerin üzerine sürmek için ayırıyorum ve aklarını da yine hamur malzemelerimin içerisine ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı olacak şekilde de sulu kıvamda yoğurt ekledikten sonra şimdi de içerisine 1 paket instant kuru maya ilave ediyorum. Ardından 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı sirkemi de ekledikten sonra tüm bu malzemeleri güzelce bir karıştırıyorum. Hamur malzemelerim içerisindeki maya ve şeker biraz erinceye kadar güzelce karıştırdıktan sonra şimdi de içerisine 200 mililitrelik bir bardakla un ilave etmeye başlıyorum. Sizlere de tam ölçü vermek adına unumu yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde ekliyorum. İlk aşamada 5 su bardağı un ekledim. Güzelce tahta kaşık yardımıyla karıştırmaya başlıyorum. Ketemizin hamuru yumuşak, böyle ele hafif yapışan bir kıvamda olacak. Sert bir hamur mayalamayacağız. Bu yüzden de mutlaka unumuzu yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde ekleyelim. Şimdi de kete hamurumun içerisine 6. ve 7. bardak unumu ve 1 tatlı kaşığı dolusu da tuzumu ilave ediyorum. Ben mayalı hamurlarda tuzu en son ekliyorum ki mayanın aktifleşmesine etki etmesin. Şimdi tahta kaşık yardımıyla hamurum yoğunlaşana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Sonrasında tahta kaşığımı kenara bırakıyorum ve yoğurma işlemine elimle devam ediyorum.
Kete hamurumun üzerine yine un ekleyerek yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurum bu şekilde toparlandıktan sonra şimdi de tezgahıma güzelce unladım ve tezgah üzerinde hamurumu en az 5 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Ketemizi bugün merdane ile açacağız. Güzelce kolayca açılabilmesi için de en az 5 dakika boyunca bu şekilde özlü güzel bir hamur elde edinceye kadar tezgah üzerinde hamurumu güzelce yoğurdum. Şimdi şöyle kıvamını da göstereyim size. Hafif ele yapışan yumuşaklıkta bir hamurumuz olacak. Yoğurma kasemin içerisine alıyorum kete hamurumu ve üzerini kapatarak ortam sıcaklığında kenarda en az 45 dakika boyunca mayalandırıyorum. Kete hamurumuzun bezelerinin aralarına sürmek için bir yağlı karışım hazırlayacağız. Bunun için de 200 gram kadar tereyağını tavanın içerisinde erittim. Tereyağı eridikten sonra içerisine ben 1 çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. Sizler sadece tereyağı kullanarak da yapabilirsiniz ama ben tereyağıyla biraz ağır geldiği için içerisine biraz da sıvı yağ eklemeyi tercih ettim. Şimdi bu yağlı karışımı da kenara alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kete hamurum kenarda yaklaşık 1 saatte çok güzel mayalandı. İlk olarak şöyle bir karıştırıyorum ve içerisindeki maya kokusunun çıkmasını sağlıyorum. Sonrasında da hafif unlamış olduğum tezgahımın üzerine alarak hamurumu bezelere ayıracağım. Tezgah üzerindeki hamurumu elimle güzelce toparlıyorum ve yuvarlak bir form veriyorum. Ardından 2 eşit parçaya bölerek her bir parçayı da kendi içinde 4'e kesiyorum. Hamurumuz biraz yumuşak kıvamda olduğu için bu aşamada hafifçe üzerine un serpiştirebilirsiniz. 8 parçaya böldüğüm bezelerimden 6 tanesini açarak üst üste bir kete yapacağım. Diğer 2 tanesini de yine çok pratik bir yöntemle farklı şekilde yine el açması lezzetinde bir kete hazırlayacağız. Bezeleriniz bu şekilde portakal büyüklüğünde olsun. Tezgah üzerinde güzelce yuvarlayarak servis tabağını da hafif unlayarak üzerine alalım. Tüm bezeleri bu şekilde hazırladıktan sonra üzerini de kurumaması için bir buzdolabı poşetiyle güzelce kapatalım. Ve sonrasında üzerine yine bir tane de mutfak örtüsü kapatalım. Bu sayede bezelerimizin üzeri de kurumamış olacak. Şimdi ilk bezemi tezgahımın üzerine aldım. Üzerini ve altını güzelce unluyorum. Unladıktan sonra merdane yardımıyla sizin de gördüğünüz şekilde çok kolaylıkla hamurumuz büyüyor. Güzelce yoğrulan ve güzelce mayalanan hamur merdane ile aynı oklavayla açmış gibi incecik açabilirsiniz. Eğer siz de oklava kullanamıyorsanız bu tarifi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Aynı oklavayla açmış gibi incecik ve kolay bir şekilde hamurunuz açılmış oluyor. Evet, birinci bezemi her yere eşit olacak şekilde merdane ile güzelce açtım. Şimdi de açmış olduğum bezemin üzerine kenarda soğuyan tereyağlı karışımı gezdiriyorum. Fırça yardımıyla bezemizin her yerine gelecek şekilde güzelce yağı sürüyorum. Bu şekilde kat kat el açması kete yaptığınızda tezgahınızın biraz geniş olması önemli. Şimdi bu yağladığım bezem burada kalacak. Ben tezgahımın arka tarafında diğer bezelerimi açıp onun üzerine koyacağım. Şimdi kenarda ikinci bezemi açıyorum. Yine aynı şekilde merdane yardımıyla güzelce bezemi yine aynı boyutlarda açarak diğer bezemin üzerine koyacağım. Bu şekilde 6 tane bezeyi üst üste koyacağız. Tüm bezeleri aynı boyutlarda açmaya özen gösterelim. Gördüğünüz gibi sadece bu aşamada merdane kullanıyorum. Oklava hiçbir şekilde kullanmıyorum. Sadece hamurlarımı diğer bezelerimin üzerine taşımak için bu aşamada oklavaya sarıyorum. Bu açıklamayı da yapma gereği duyuyorum. Çünkü sonrasında bana yorumlarda yazıyorlar. Hani sadece merdane kullanmıştınız, oklava da kullandınız diye. Dediğim gibi oklavayı sadece diğer bezelerin üzerine taşımak için kullandım. Birinci bezemizin üzerine sadece yağ sürdük. Kavrulmuş un koymadık. Şimdi ikinci bezemizi üzerine aldık ve kenarlarını elimizle düzelterek eşitliyoruz. Ve sonrasında tekrar bu bezemizin üzerine de yağlı karışımı gezdiriyoruz.
Bezelerin üzerini bol miktarda yağlamak önemli. Dediğim gibi hiç kuru yağ kalmayacak şekilde güzelce her yerini fırçayla yağlayalım. Ve şimdi bu katına da kavrulmuş unumuzu serpiştirelim. Tabaktaki kavrulmuş unu dilerseniz 5 tanesi bu kat bezeye, 2 tanesi de diğer bezeye olmak üzere 7 parçaya bölebilirsiniz. Yine bezemin her yerine gelecek şekilde kavrulmuş unumu da serpiştirdikten sonra şimdi de üzerine 3. bezemi yerleştiriyorum. Tezgahımın arka tarafında açtığım bezelerimi bu şekilde buradaki bezelerimin üzerine koyuyorum ve sonrasında kenarlarını eşitledikten sonra üzerine her yerine gelecek şekilde yağ gezdiriyorum. Yağı bol miktarda kullanalım ki araları kat ve çok güzel olsun. Sonrasında yine kavrulmuş unumu da serpiştirdikten sonra şimdi de üzerine 4. bezemi yerleştiriyorum. Toplamda 6 tane bezeyi bu şekilde üst üste dizeceğiz. Ben sizlere sıkmamak adına bu kısımları biraz hızlandırarak geçiyorum. Bu arada ben aslen Sinopluyum ama bir Erzurum geliniyim ve Erzurum gelini olarak da sizlerle böylesine güzel bir kete tarifini paylaşmak istedim. Umarım bu pratik ve lezzetli kete tarifini sizler de dener ve beğenirsiniz. Evet, şimdi son bezemi açtım ve diğerlerin üzerine yerleştirdim. Bu son bezemizin de üzerine yağlı karışımı güzelce sürdükten sonra yine her yerine gelecek şekilde kavrulmuş unumu da serpiştiriyorum. Evet, son bezemizi de bu şekilde üzerine yerleştirdikten sonra şimdi kenar kısmından böyle uzun kısımdan başlayarak çok da sıkmadan bu şekilde doluyoruz. Böyle kalınca uzun bir rulo haline getireceğiz. Bu şekli verdikten sonrasında da dilimleyerek ketelerimize artık son şeklini verme sırası. Uzun büyükçe bir rulo yapmış olduğumuz bezelerimizi kenar kısımlarını da şöyle bastırarak elimizle hafifçe genişletiyoruz. Bu rulomuzun sağlı sollu iki uç kısmını keserek alalım. Bu kısımlarda böyle un karışımı da az olduğu için ben bunları sonrasında kenarda açarak tekrar şekil veriyorum. Şimdi de yapmış olduğumuz rulonun üzerine böyle 4 parmağımızı koyarak bıçak yardımıyla keselim. Ben bu şekilde genişçe kestim ama sizler dilerseniz daha küçük ebatlarda keserek daha çok sayıda keteler yapabilirsiniz. Sonrasında bu orta kısmını elimizle bastırarak ve uçlarını da böyle kenarda ortada birleştirerek güzelce kapatalım. Ketelerimizi sonrasında merdane ile üzerinden geçip genişleteceğimiz için bu bölümlerini güzelce kapatmaya özen gösterelim. Tarifimi tam da buraya kadar izlemişken sizlere minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet, toplamda 7 tane ketemi bu şekilde kapattıktan sonra şimdi üzerini ve altını biraz unluyorum. Yağlı bir hamur olduğu için unlarsanız merdaneye de yapışmamış oluyor. Ben keteyi ince ve böyle kıyır kıyır sevdiğim için epeyce incelttim. Ama sizler daha böyle dolgun ve içi yumuşak seviyorsanız ketelerinizi bu şekilde büyütmeyin. Biraz daha kalın olmasına dikkat edin. Tüm ketelerimi aynı şekilde açarak yağlı kağıt serili olan fırın tepsime diziyorum. Bu arada rulo yaparken kenarlarını kesmiş olduğum hamuru da bu şekilde açıyorum. Sonrasında biraz üzerini yağladıktan sonra orta kısmına kavrulmuş unumdan birazcık serpiştiriyorum. Rulo gibi sardıktan sonra kenarlarını birleştirip üstten alta doğru da bastırarak bunu da merdane ile açıyorum ve diğer ketelerimin yanına gönderiyorum. Evet, toplamda 8 tane ketemi yağlı kağıt serili olan fırın tepsimin içerisine koydum. Şimdi tepsi mayası yapacağız ve 15 dakika üzeri örtülü olarak kenarda bekletiyorum. Kenarda 2 tane bezem daha kaldı. Bunları da şimdi size farklı bir yöntemle açıp göstereceğim.
İlk yaptığım yöntemde tek tek üst üste dizip uğraşamam diyenlere bu şekilde pratik bir yöntemi göstermek istedim. Yine merdane ile güzelce bezemi açarak büyütüyorum. Açabildiğimiz kadar büyük ebatta merdane ile hamurumuzu açalım ve sonrasında tekrar üzerine yağlı karışımı gezdirelim. Yine her yerine gelecek şekilde yağlı karışımı fırça yardımıyla güzelce sürelim. Şimdi de açmış olduğumuz yufkanın iki uç kısmını orta kısımda birleştirelim. Öncelikle alt kısmı, sonrasında da üst kısmı birbirinin üzerine gelecek şekilde kapatarak bu şekilde uzun ince bir dikdörtgen şekli verelim. Yine bu kısmı da güzelce yağlayalım. Her yerine gelecek şekilde yağlamaya özen gösterelim. Her yerini güzelce yağladıktan sonra kenarda kalan kavrulmuş unumuzdan yine her yerine gelecek şekilde güzelce elimizle yayalım. Her yerine gelecek şekilde kavrulmuş unu serpiştirdikten sonra ince olan kısımdan başlayarak yine çok sıkmadan rulo şeklinde saralım. Videomda gösterdiğim şekilde her bir bezeyi tek tek açarak ve sonrasında bu şekilde sararak dilerseniz tek tek de ketelerinizi hazırlayabilirsiniz. Ben bu iki yöntemi de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi yapmış olduğum bu iki tane bezemi kenarda içindeki yağları donması için bir 5-10 dakika kadar dinlendireceğim. Bu arada tepsi mayası için bekletmiş olduğum ketelerim 15 dakika kadar tepside güzelce mayalandı. Şimdi de üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde güzelce yumurta sarısını sürmeye özen gösterelim. Ben bu aşamada üzerine çörek otu serpiştirmedim. Eğer sizler seviyorsanız serpiştirebilirsiniz. Sadece çatalla bu şekilde üzerine çizikler atarak son şeklini veriyorum. Pişerken ketelerinizin çok böyle şişmemesi için de üzerine çatalla batırabilirsiniz. Ben ketelerimi fırında 2 tepsi beraber olarak pişirdim. Fanlı ayarda 180 derecede ve fırınımı önceden 5 dakika ısıtarak ketelerimi pişirmeye gönderiyorum. Bu arada kenardaki 2 tane bezemi de ortadan keserek yine aynı şekilde uçlarını da birleştirerek diğer ketelerimde olduğu gibi üzerine bastırarak sonrasında genişletiyorum. Ketenizi göstermiş olduğum bu yöntemle yaptığınızda bir tane açmış olduğunuz yufkadan 2 tane küçük ebatlarda keteniz ortaya çıkacak. Bir de bu şekilde yaptığımız kete diğerine göre daha yumuşak kıvamda oluyor. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Yine bu kete hamurlarımı da diğerlerinde olduğu gibi merdane ile birazcık genişleterek yağlı kağıt serili olan fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Evet, bu şekilde hazırlamış olduğum 4 tane ketemin de üzerini kapatarak kenarda tepsi mayası için bekletiyorum. Bu arada fırındaki ketelerim de gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar. Benim fırınımın ayarına göre fanlı ayarda 30 dakikada 2 tepsimde altı üstü nar gibi çok güzel kızarmıştı. Sizler de lütfen fırınınızın ayarına göre kontrollü bir şekilde ketelerinizi pişirin. Pişen ketelerimin ilk sıcaklığına çıkması için kenara alıyorum ve sonrasında diğer ketelerimi de fırına gönderiyorum. Bu arada tepsi mayası yapmadan önce kesinlikle üzerine yumurta sürmeyin. Öncesinde yumurta sürerseniz yumurta üzerinde kötü bir kıvam alacaktır. Tepsi mayası yapın, ondan sonra yumurtanızı sürerek ısıtılmış fırında ketelerinizi pişirin. Soldaki keteler diğer ikinci yöntemle yaptığım keteler. Onları ayırmak için üzerine biraz ben bu aşamada çörek otu serpiştiriyorum. Yine bu iki tepsimi de 180 derece fanlı ayarda 30 dakikada pişiriyorum. Bu arada ketelerinizin üzerinin böyle parlak görünmesi için yumurta sarısının içerisine böyle bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ koyarsanız ketelerinizin üzeri de bu şekilde parlak olacaktır. Şimdi bütün ketelerim gördüğünüz gibi pişti. Şöyle yakından da size üzerini altını göstermek istiyorum. Üzeri ve altı nar gibi kızardı. Pul pul dökülen çok güzel keteler oldu.
Evet, el açması ketelerimin şöyle yakından da size göstermek istiyorum. Bunlar böyle 6 tane üst üste açarak yaptığım keteler. Şu köşedeki küçük olanlar da sonradan yaptığım yöntemle açtığım keteler. Yani tek bezeyi ikiye bölerek hazırladıklarım. Bunlar biraz daha yumuşak kıvamlı oluyor. Diğer keteler daha kıyır kıyır ve daha pul pul dökülen keteler oldu. Şöyle size çıtırtısını da yakından dinlettirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi elinize aldığınızda pul pul dökülüyor. Şöyle kopararak da size iç dokusunu da yakından göstermek istiyorum. İçi de yine aynı şekilde tel tel, çok güzel, çok da lezzetli bir kete tarifi oldu. Sonradan kolay bir yöntemle yapmış olduğum ketelerim gördüğünüz gibi daha yumuşak. Bunlar sıcak olduğu için koparamadım. Şöyle keserek size onların da iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Dediğim gibi bu keteler diğerlerine göre biraz daha yumuşak kıvamlı ama bunlar da gayet lezzetli olmuşlardı. Bu arada ben ketemin fazla olan kısmını bu şekilde buzdolabı poşeti içerisine koydum. Ben 2 poşet içerisine koyarak dondurucu kısmında muhafaza ediyorum. 2 poşete koyduğumda böyle buzdolabının o istenmeyen kokusu da içine sinmemiş oluyor. Dondurucudan çıkarttığınızda ortam sıcaklığına gelince dilerseniz ısıtarak ilk günkü gibi tazecik bir şekilde yine ketelerinizi tüketebilirsiniz. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifim hakkında varsa sorularınız yorumlar kısmına bekliyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.